Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem ve mor tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Krem ipim Kartopu Flora, renk kodum K18. Mor ipim ise Ören Bayan Dora'nın, renk kodum 104. Şişlerimizi hanımlar böyle uzun 2 şiş ile yaptım. 3 numara dileyen misinalı şişte kullanabilir. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde hanımlar. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum patiğim. Çok şık, çok güzel oldu. Ayağı saran hoş bir model. Ayak kullanımı da çok rahat. Ayakta gerçekten rahat bir patik hanımlar. Patiğimizin tabanı yine bu şekilde. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu şekilde modelimiz. Hanımlar patiğimizi hemen bu bölümden başlayacağız. Taban bölümünden krem ipimiz ile. Ben şöyle krem ipimi alıyorum. İpimin ucunda ortalama şöyle 1 metre kadar bir ip bırakıyorum. Sonrasında ilmeklerimi atacağım sırasıyla. Ben patiğime 105 ilmek olarak başladım. Hanımlar benim bu modelim, bu patiğim 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha küçük yapmak isteyenler tek sayı olması önemli hanımlar. 99 ilmek ya da 97, 95 ilmekte başlayabilirler. Bu şekilde ilmeklerimizi atacağız. Toplamda 105 ilmek atacağız. Bu şekilde. Hanımlar ilmeklerimizi atalım gelelim. Evet hanımlar ben 105 adet ilmeğimi attım ve geldim. İpimin ucunda şöyle bakın ayırdığım ipten minik bir miktar ip kaldı. Bu ipimiz dursun hanımlar. Tabanımızı yaparken yine bu ipi kullanacağız. Şöyle saralım. Uzun uzun durup da elimize dolanmasın diye. Şuraya şöyle topluyorum. Şimdi hanımlar patiğimin bu bölümünde haroşa örgü uygulaması yapacağım. Ben örgümün her iki tarafında da yani hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buralar haroşa olduğu için ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Haroşa örgü. Bu şekilde. Düz örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olacak şekilde ördüm, geri dönüyorum. Hanımlar geri döndüğümüzde bakın patiğimizin ön yüzündeyiz. Burada bu şekilde ön yüze baktığımız anda bir diş haroşamız oluştu. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada bir diş haroşamız oluştu hanımlar. Toplamda 4 diş haroşa olana kadar devam etmemiz gerekiyor. Bu bölümde 4 diş haroşamız olacak. 105 ilmek üzerinden 4 diş haroşamızı öreceğiz. Şimdi hanımlar gördüğünüz gibi burada bir diş haroşamız var. Burada toplam 4 diş haroşa olana kadar patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar ben burada 4 diş haroşam olana kadar bakın ördüm ve geldim. Şimdi bu bölümleri yapacağız. Bunun için de mor ipimi şöyle krem ipime bağladım. Haroşalarımıza mor ipimiz ile burada devam edeceğiz. Şöyle mor ipimi yaklaştırıyorum. İlmeklerimi hanımlar ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi de yine mor ipim ile örmeye devam edeceğim. Şu ipimizin ucunu da örerken gizleyerek gidelim. Bu şekilde haroşaya devam ediyoruz hanımlar. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar bu renkli ipimiz ile örelim gelelim. Mor ipim ile ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Haroşa düşmesi için yine arka yüzde de ilmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ilmeklerimi düz yani haroşa olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar hanımlar bu şekilde ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimi mor ipim ile haroşa olacak şekilde ördüm geldim. Bakın yeniden ön yüzdeyiz. Buraya mor ipimizle bir diş haroşamız oluştu. Şimdi hanımlar kreme geçeceğiz. Bu defa da krem ipimiz ile haroşamızı öreceğiz. Bu şekilde hanımlar kreme başlayacağız. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek şöyle başlıyorum. İlmeklerimi haroşa örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Hanımlar biz bu işleme ne kadar devam edeceğiz? Öncelikle hemen bakalım burada. Bir diş haroşamızı mor ile yaptık. Ya hemen ardına bir diş haroşa da krem ile yapacağız. Kremden sonra tekrar bir diş haroşamızı mor ile yapacağız. Mordan sonra bir diş haroşamızı da tekrar krem ile yapacağız. Yani sırasıyla hanımlar buraya toplamda bakın renkli haroşalarımızla birlikte toplam bir mor,
ikincisi krem, üçüncüsü mor, dördüncüsü tekrar krem olacak şekilde haroşalarımızı yapacağız. Bu şekilde hanımlar bu bölümdeki haroşalarımızı örelim gelelim, sonra model kurulumuna birlikte geçelim. Evet hanımlar, ben buralardaki haroşalarımı ördüm. Bir mor, bir krem, bir mor ve bir krem olacak şekilde 105 ilmek üzerinden. Şimdi patiğimizin bu bölümündeki desenlerimizi yapacağız. Kesimler olacak hanımlar bu aşamada. Bu ortadaki modelimiz 9 ilmekten oluşuyor. 105'ten 9 ilmek çıkartınca geriye 90 kaç kalıyor? 96 ilmeğimiz kalıyor. 96 ilmeği de yanlara iki eşit parçaya ayırınca yanlara da hanımlar 48'er ilmek düşüyor. Şimdi hesabı böyle yapıyoruz. Şimdi renk değişikliği yaptım. Mor ipim ile devam edeceğim. Modelimi yapacağım hanımlar. Öncelikle ip geçişi olduğu için yine ilk ilmeğimi örüyorum. Modelimizi şöyle kuruyoruz hanımlar. Bir tane mor ile ördüm. Bir kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Bir kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir mor örüyorum. Bir kremi örmeden sağ şişime alıyorum. Bir mor kremimi örmeden sağ şişime aldım. Bir mor kremi örmüyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu şekilde hanımlar 48 adet ilmeğimizi öreceğiz. Sayalım kaç ilmek olmuş? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek olmuş. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Bu şekilde 48 ilmeğimizi ördük hanımlar. Şimdi ortaya 9 ilmeğimi mor ipim ile öreceğim. 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ördüm. Sonra bunu toplayacağız hanımlar. Böyle çiçek görüntüsü olacak sonradan. 9 ilmekten sonra yine bu tarafta da hanımlar yine 48 ilmeğimiz kaldı. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın bir taneyi örmeden alıyorum kremi. Bir ilmek mor örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir tane mor örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz hanımlar. Bir tane kremi örmeden alıyoruz. Bir tane morumuzu örüyoruz. Aynı şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim benden tarafta, krem ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Mor ilmeklerimi düz örüyorum. İp benden tarafta arka yüzde yani. Krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Mor ilmeğimi düz örüyorum. Kremlerimi örmeden alıyorum. Mor ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde hanımlar yapacağımız işlem böyle. Kremlerimizi örmeden alıyoruz. Mor ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bakın ön yüzde görüntü böyle olacak hanımlar. Devam edelim. Kremimi örmeden aldım. Morumu ördüm. Ortadaki 9 ilmeğe kadar, hani böyle 9 tane mor ilmek örmüştük ön yüzde. Oraya kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yine morumu ördüm. Kremi örmeden aldım. Yine kremi örmeden alıyorum. Mor ilmeğimi örüyorum. Biraz da zorlanıyorum şu an. Hani şişlerim uzun olduğu için masaya değiyor uçları. Hani iyi ki de masanın üzerinde örtü var. Devam ediyorum. Kremi örmeden aldım. Morumu ördüm. Kremi örmeden aldım. Morumu ördüm. Kremimi örmeden aldım. Ortadaki 9 tane mor ilmeğimi yine düz olarak öreceğim. Haroşa düşmesi gerekiyor ön yüze. 9 mor ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın tekrar kremime geldim. Benden tarafta kremi örmeden alıyorum. Moru örüyorum. Kremi örmeden alıyorum. Mor ilmeğimi örüyorum. Düz örüyorum mor ilmeklerimi. Bu şekilde hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim.
Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde ördüm geldim. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Her iki sırada bir ip değişikliği yapıyoruz. Şimdi kremimi elime aldım. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimin hepsini krem ipimle öreceğim. Bakın kenar ilmeğimi ip geçişi olduğu için örüyorum. İlmeklerimi yine krem ipimle hepsini haroşa yani düz olarak örüyorum yine. Ortadaki 9'lu mor ilmeğimize kadar yani buraya kadar hanımlar ilmeklerimizi krem ipimizle öreceğiz. Sonra kesim işlemini yapacağız. Sırasıyla örüyorum. Tamamen haroşa örgü buralar. Gerçekten şu an uzun şiş bir işkence gibi geldi bana. Misinalı şişleri çok rahat kullanamıyorum. Gerçi tabanını yaparken misinalı şiş kullanacağım hanımlar. Şeklimiz net görünsün diye. Hani bu uzun şişler ya da misinalı şişler benim için bayağı bir zor oluyor. Hani alışmışım böyle kısa şişlerle 5 şiş patik falan yapmaya. Evet, ortadaki 9 ilmeğime kadar örüyorum. Hemen yanındaki bir kremi de ördüm. Bakın ortada 9 tane mor ipimizle ördüğümüz haroşa ilmeğimiz kaldı. Bu ilmekleri hanımlar keseceğiz. Şöyle tığ ile keseceğiz hanımlar. Bu 9 ilmeğimin 9'unu da böyle tığıma alacağım. 9 ilmeğimizi keseceğiz. 9 ilmeğin içinden bir ilmek çıkaracağız. Böylece 8 ilmek kesmiş olacağız hanımlar. 9 ilmekten geriye sadece bir ilmek kalacak. Bakın krem ipimle şöyle tığıma takıyorum. 9 ilmeğin içinden şöyle geçirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu biraz sıktım. Sonra şöyle topluyorum hepsini. Ve bu ilmeğimi sağ şişime takıyorum. Bakın kesimimizi yaptık. 8 ilmek eksildi. Şimdi kalan ilmeklerimizi de yine krem ipimiz ile hanımlar sıra sonuna kadar düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimizin hepsini haroşa olacak şekilde öreceğiz. Bu şekilde hepsini haroşa olacak şekilde örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi hanımlar sıra sonuna kadar yani şu ortadaki kesim yaptığımız ilmeğimiz dahil hepsini haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Yine mor ipime geçiş yapacağım. Tekrar modele devam ediyoruz. Orta kısımda bakın ilk desenimizi ortaya çıkarttık. İlmek sayıları da eksildi. Hanımlar ilk modelimizi yaparken bu mor ile 48 ilmek örerek yapmıştık. Ortadaki modeli öyle geçmiştik. Şimdi 4 ilmek eksilecek, 44 ilmek öreceğiz. Öyle modele başlayacağız. Bir sonraki sırada yine 4 ilmek kesilecek, azalacak, 40 ilmek olarak yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimi yine mor ipim ile ip geçişi olduğu için örüyorum. Şöyle ilkini ördüm. Sonrasında yine aynı şekilde devam ediyorum. Bir kremi örmeden alıyorum, bir ilmek mor örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum, bir ilmek mor örüyorum. Kremleri örmeden alıyoruz, aradaki birer kremleri, bir ilmek mor örüyoruz. Bu şekilde hanımlar 44 adet ilmek öreceğiz bu sıramızda. Bir önceki sırada 48 ilmek örerek yapmıştık. Şimdi 44 ilmek öreceğiz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmeğim olmuş. Sayarak devam edeceğim. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 ilmeğimizi ördük hanımlar. 44 ilmekten sonra ortaya yine 9 ilmek mor ipim ile haroşamı öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördüm. Yeniden bir kremi örmeden alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İp benden tarafta krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Mor ilmeğimi düz örüyorum. İp benden tarafta yani arka yüzde krem ilmeğimi örmeden alıyorum.
Bir ilmek mor örüyorum. Kremimi örmeden aldım. Bir ilmek mor ördüm. Kremimi örmeden aldım. Bir ilmek mor ördüm. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi örüyoruz. Ortadaki 9 ilmeğimize kadar bu şekilde devam edeceğiz. Morumu ördüm. Kremimi örmeden aldım. Devam ediyorum. Tekrar kremimi örmeden aldım. Bir ilmek mor. Böyle devam ediyoruz hanımlar arka yüzde. Bir mor, bir krem, bir mor, bir krem. Ortadaki 9 tane mor haroşamıza kadar aynı işleme devam edeceğiz. Ortadaki 9 mor haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Yani düz olarak öreceğiz. Bakın bir kremimi örmeden aldım. 9 ilmeğim var. Bunu yine arka yüzde haroşa olarak örüyorum. Ardından yine ip benden tarafta kremimi örmeden aldım. Mor ilmeklerimi örüyorum. Kremimi örmeden aldım. Mor ilmeğimi örüyorum. Kremimi örmeden aldım. Mor ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar ördüm ilmeklerimi. Yeniden geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine ip değişikliği yaptım. Krem ipimi elime alıyorum. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimizi krem ipimizle hepsini bakın örüyoruz. Haroşa örgüye devam ediyoruz. Ortadaki 9 mor ilmeğime kadar öreceğim hanımlar. Sonra yine kesim yapacağım. Ön yüzde krem ipimize geçtiğimiz anda ortadaki 9 ilmeği kesiyoruz hanımlar. Her kesimde 8 ilmek eksiliyor. 9 ilmeğin içinden topluca bir ilmek çıkarıyoruz. 8 ilmek kesilmiş oluyor böylece. Buradaki kremimi de ördüm. Bakın ortada 9 tane mor ilmeğim kaldı. Yine tığımı alıyorum. Tığ ile bakın 9 ilmeğimi önce tığıma alıyorum hanımlar sırasıyla. Şu 9. ilmeği. Hepsini birlikte tığım ile topluyorum hanımlar. Bakın şişimi de düzelteyim. Şiş boyu da uzun olunca. Evet şöyle hepsini topluyorum. Tığım ile topladım. Sonra bir tane şöyle zincir çekerek burayı sabitliyorum ve bu ilmeğimi sağ şişime taktım. Bu şekilde hanımlar. İkinci desenimizi de bakın burada bu şekilde oluşturduk. Ve devamında gelen ilmekleri de yine haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Hepsini hanımlar sıra sonuna kadar krem ipimiz ile haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi tekrar geri dönüyorum ve arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar yine haroşa olarak öreceğiz. Hepsini. Bu hanımlar ortadaki kesim yaptığımız ilmeğimiz dahil ilmeklerimizin hepsini sıramızın sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum ve bu defa yine mor ipimize geçeceğiz. Tekrar modelimizi yapacağız hanımlar. Bakın 1, 2, 3. modelimize geçtik. İlkini yaparken 48 ilmek örerek yapmıştık. İkinci de 44. Şimdi 4 ilmek daha eksiliyor. 40 ilmek öreceğiz hanımlar. Öncelikle yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Yanına bir tane kremimi örmeden aldım. Devamında bir mor, bir krem. Kremleri örmeden alıyoruz. Bir ilmek mor örüyoruz. Kremi örmeden aldık. Bir mor, kremi örmeden aldık. Böyle devam edeceğiz hanımlar. Şimdi 40 ilmek öreceğiz. Sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek olmuş. Şu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 ilmeğimizi ördüm. Şimdi ortaya hanımlar yine 9 ilmek öreceğim mor ipim ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Ardından tekrardan bakın bir kremi örmeden alıyoruz. Bir ilmek mor örüyoruz. Bir kremi örmeden alıyoruz. Bir tane mor. Bir kremi örmeden alıyoruz. Bir ilmek mor örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Yeniden geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi bakın. Kenar ilmeği örmeden alıyoruz. İp benden tarafta kremi örmeden alıyorum. Moru örüyorum. Kremleri şişimizi alırken ipimiz arka yüzde oluyor hanımlar. Mor ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ortadaki 9 ilmeğe kadar böyle devam edeceğiz. Kremimi örmeden aldım. Morumu ördüm. İlmek sayılarımız da her seferinde gördüğünüz gibi eksiliyor kesimlerden dolayı. Devam ediyorum. Bir tane mor örüyorum. Bir kremi örmeden sağ şişime atıyorum. Bakın ortadaki 8 ilmeğime geldim. Bu 9 ilmeğime geldim. Çok pardon. Bu 9 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Dokuz ilmeğimi ördüm. Tekrar kremimi örmeden aldım. Morumu örüyorum. Kremi örmeden alıyorum. Moru örüyorum. Kremi örmeden alıyorum. Mor ilmekleri düz örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar böyle devam edelim gelelim. Sıra sonuna kadar geldim hanımlar. Yeniden geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz ve krem ipimize geçiş yaptık. Bu aşamada ortadaki 9 ilmeğime kadar olan ilmeklerimi krem ipim ile haroşa olacak şekilde örüyorum. İp geçişi olduğu için yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Bu ortadaki 9 mor haroşama kadar olan ilmeklerimi krem ipim ile düz olarak öreceğim. Yine ortada kesimimizi yapacağız. 9 ilmeğimizi keseceğiz hanımlar. Bakın ortadaki 9'lu ilmeğime geldim. Yine tığ yardımı ile kesimimi yapacağım. Bu 9 ilmeğimi şuradan tığıma aktaracağım sırasıyla. Şu 7. ilmeğim 8 ve 9. Bu 9 ilmeğimin 9'unu birden tığım ile şöyle topluyorum. Şu şekilde. Şu ilmeğimin içinden de tığımı şöyle bir geçireyim hanımlar, düzelteyim. Evet. 9 ilmeğimi bu şekilde topladım. Sonra burayı şöyle topluyorum hanımlar. Bir tane zincir oluşturdum. İlmeğimi şişime takıyorum. Bakın 3 tane modelimiz oldu hanımlar burada. Şöyle bakıyoruz. 3 tane modelimiz oldu. Toplam 6 tane model olacak. Şimdi kalan ilmeklerimizi de yine sıra sonuna kadar krem ipimizle haroşa olarak öreceğiz. Sonrasında arka yüzde de hanımlar yine geri döneceğiz. İlmeklerimizin tamamını arka yüzde de krem ipimizle haroşa olarak örelim. Tekrar ön yüze gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sizlere tarif ettiğim gibi ördüm. Bakın arka yüzde de yine krem ipimle tamamen haroşa ördüm. Ön yüze geldim. Tekrar mor ipimi alıyorum burada. 4. modelimizi yapacağız hanımlar. İlk modelde 48 ilmek örerek başladık. İkinci de 44, üçüncü de 40. Şimdi 4 ilmek daha eksilecek. 36 ilmek öreceğiz. İlk ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek kremimi örmeden alıyorum. Bir mor, bir krem. Bir mor, bir krem. Bir mor, bir krem. Bu şekilde 36 ilmek öreceğiz. Kaç ilmeğimiz oldu bir sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 ilmeğimizi bu şekilde ördükten sonra ortaya yine 9 ilmek haroşamı öreceğim. 9 ilmek haroşa mor ipim ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sonrasında yine devam edeceğim. Bakın yine bir kremimi örmeden alıyorum. Bir morumu örüyorum. Kremimi örmeden alıyorum. Morumu örüyorum.
Kremi örmeden aldım. Morumu ördüm. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim benden tarafta. Kremimi örmeden aldım. Bir ilmek morumu örüyorum. Kremimi örmeden aldım. Bir ilmek mor örüyorum. Bu şekilde ortadaki 9 mor haroşamıza kadar bu işleme yine devam edeceğiz. İlmek sayılarımız da gitgide azalmaya başladı iyice. Bu şekilde devam ediyorum. Bir morumu ördüm. Kremimi örmeden alıyorum. Evet, kremimi yine örmeden aldım. Ortada 9 mor haroşam var. Bunu yine haroşa olarak örüyorum. Yani düz olarak. 9 ilmeğimi ördüm. Yine bir tane kremim var. İpim arka yüzde. Kremimi örmeden alıyorum. Bir morumu düz örüyorum. Kremimi örmeden alıyorum. Bir morumu düz örüyorum. Bu şekilde örüyoruz hanımlar sıra sonuna kadar. Morumu örmeden aldım. Kremimi örmeden aldım. Morumu ördüm. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Krem ipimi aldım. Bu defa ortadaki 9 mor ilmeğime kadar olan ilmeklerimi, yani 36 ilmeğimi krem ipim ile haroşa olarak öreceğim. Sonrasında da 9 mor ilmeğimi keseceğim hanımlar yine. Tekrar kesimimizi yapacağız. Öncelikle kenardaki bu ilmeklerimi örüyorum. Hepsini örüyorum hanımlar sırasıyla haroşa olarak. Bakın ortadaki 9 ilmeğime kadar geldim. Şimdi yine bu 9 ilmeğime tığımı takacağım. Sırasıyla şöyle tığımı alıyorum. 9 adet ilmeğimi. Hepsini birden şöyle krem ipimle tığım ile topluyorum hanımlar. Bu şekilde. Sonra buraya şöyle bir tane zincir çekip bunu sabitledim. İlmeğimi sağ işime takıyorum. Devamında gelen ilmeklerimizi hanımlar yine sıra sonuna kadar krem ipimizle haroşa olarak öreceğiz. Arka yüze döndüğümüzde de hanımlar yine ilmeklerimizin hepsini tekrar sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın haroşamı ördüm arka yüzde krem ipimle. Şimdi de 5. modelimi kuracağım hanımlar. Yine mor ipimi alıyorum. Yine 4 ilmek eksik yapacağım. Bir önceki modelimde 36 ilmek örmüştüm. Şimdi 32 ilmek öreceğim hanımlar. Öncelikle ilk ilmeğimi ip geçişi olduğu için örüyorum. Yanına bir ilmek kremi örmeden aldım. Bir mor, bir krem. Aynı şekilde 32 ilmek öreceğiz. 4 ilmek oldu. Devam ediyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. ilmeğimi de aldım hanımlar. Şimdi ortaya 9 ilmek haroşamı öreceğim yine mor ipim ile. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ördüm. Tekrardan bir kremi örmeden alıyorum. Bir mor örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. Bir mor örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. Bir mor örüyorum hanımlar. Şimdi ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Arka yüzde de yine hanımlar yine krem ilmekleri örmeden alacağız. Mor ilmekleri öreceğiz. Şu ortadaki 9 ilmeğimizi de yine haroş olacak şekilde örelim. Arka yüzde sıramızı tamamlayıp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm ve geldim yeniden bakın ön yüze geçtik. Krem ipimi alıyorum.
Bu sıramızda yine kesimimizi yapacağız. Öncelikle ortadaki 9 ilmeğime kadar olan ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Böyle ilk ilmeğimi örerek başladım. 36 ilmeğim var kenarda bu sıramızda. Pardon, 32 ilmeğimiz kalmıştı. Kenardaki bu ilmeklerimi örüyorum. 48 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. 44, 40, 36, 32'ye kadar düştü. Ortadaki 9 mor ilmeğime kadar devam edeceğim. İlmeklerimi örüyorum. Toplam 6 model yapacağız hanımlar. Şu anda 5. modelimizi toplayacağız. Son bir modelimiz kaldı. Bakın yine buradaki kremimi de ördüm. Ortadaki 9 haroşama geldim. Mor haroşama. Bu mor ilmeklerimi yine sırasıyla şöyle tığıma alacağım. Sonra hepsini birden toplayacağım. Çiçek görüntüsü oluyor bu şekilde de. Şöyle hepsini birden topluyorum. Burayı sıkıştırıp bir tane şöyle zincir oluşturuyorum. İlmeğimi şişime takıyorum. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5 modelimiz oldu bile. Diğer ilmeklerimizi de hanımlar sıra sonuna kadar krem ipimiz ile örelim. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını haroşa olacak şekilde örüp ön yüze gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Bakın tekrar ön yüzdeyiz. 6. ve sonuncu modelimizi yapacağız. Son kez artık mor ipime geçiş yaptım. Ve kenar ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Bu defa hanımlar en son 32 ilmek örüp model kurmuştuk. Şimdi 4 ilmek daha eksilecek, 28 ilmeğimizi öreceğiz. İlk ilmeğimi mor ile ördüm. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir mor, bir krem. Bir mor, bir krem. 28 ilmeğimizi böyle öreceğiz. Burada 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Şimdi ortaya 9 ilmek haroşam öreceğim mor ile. Şu ikinci, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ardından yine hanımlar bir tane kremi örmeden alacağım. Bir mor öreceğim. Bir kremi örmeden alacağım. Bir mor öreceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Arka yüzde yine mor ilmekleri öreceğiz. Krem ilmekleri örmeden alacağız hanımlar. Ortadaki 9 ilmeğimizi de yine haroşa olacak şekilde örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin ön yüzündeyiz şimdi. Artık mor ipimizle işimiz kalmadı. Krem ipimi alıyorum. Son kesimimi de ortada yapacağım. İlmeklerimin tamamını bu defa krem ipim ile öreceğim hanımlar. Artık mor ipimi de keseceğim buradan. Çünkü morla işimiz kalmadı artık. Şöyle mor ipimi kesiyorum. Mor ipimin ucunu da şöyle çekeyim. Krem ipimi burada bağlayacağım hanımlar. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum. Bu aşamada ortadaki 9 ilmeğime kadar hanımlar krem ipim ile haroşa olarak öreceğim. Ortadaki 9 ilmeğime kadar, yani kenardaki 28 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Sonra son kez kesimimi yapacağım. Bu şekilde devam ediyorum yine. Hanımlar, kesimlerden sonra şişimizde 57 ilmeğimiz kalıyor. Toplamda 6 model yaptık. İlmeklerimizi kestik. Ve 105 ilmeğimiz vardı başlangıçta. Şimdi 57 ilmeğimiz kalıyor. Bakın ortadaki 9 ilmeğime geldim. Yine bunu tığıma alıyorum hanımlar sırasıyla. Son kez kesimimi gerçekleştiriyorum. Bakıyorum kaç ilmek almışım. 3, 6, 7, 8, şu 9. ilmeğim. Hepsini birlikte şöyle topluyorum. Şöyle. Hemen bunu buraya şöyle sıkıladım. İlmeğimi şişime taktım. Şimdi hanımlar yine sırası 57 ilmek kaldı şu anda kesimlerden sonra. İlmeklerimizi artık bu şekilde sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Artık haroşaya devam edeceğiz. Patiğimizin boğaz kısmına geçtik. Bu modelde tarafımız bitti. Yani hanımlar tam olarak hemen göstereyim. Patiğimizin şu bölümüne geldik. Hanımlar, patiğimin bu bölümüne ben toplamda 4 diş haroşa ördüm. Yani şöyle bakın sıra sonuna kadar örüp göstereyim. Öncelikle ilmeklerimin hepsini öreyim.
Artık kesim işlemi yok. 57 ilmek üzerinden devam edeceğiz ve sadece krem ipimizi kullanarak haroşalarımızı öreceğiz. Şöyle. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden alacağım. Devamında gelen ilmeklerin hepsini bu şekilde haroşa olarak öreceğim. Yine bakın hepsini düz örüyorum. Bir miktar öreyim. Sizlere nasıl yapacağımızı da anlatacağım şimdi. Şöyle bakın bir miktar ördüm. Şimdi hanımlar ön yüzden şöyle baktığımız anda modelden sonra şurada bir diş haroşamız oluştu, boğaz kısmı da sıra sonuna kadar gidince bir diş haroşamız oluşuyor. Ben bu patiğimin şu boğaz kısmına toplamda 4 diş haroşa ördüm. Ondan sonra boğazımızı kestim. Şimdi hanımlar burada 4 diş haroşamız olana kadar 57 ilmek üzerinden patiğimizin boğaz kısmını örelim gelelim. Sonra birlikte kesimimizi yapalım. Evet hanımlar, patiğimin bu boğaz kısmında bakın 4 diş haroşam olana kadar ördüm ve geldim. Şimdi de ilmeklerimi keseceğim hanımlar. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım. Sırasıyla şöyle bakın ilmeklerimi ikişer ikişer topluyorum. Sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz esnek bir kesim olsun. Çünkü ayağımız girecek. Hani ayağımız rahat girsin patiğimizin boğazından. Esnek bir kesim yapacağız bu şekilde. Hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını keselim gelelim. İlmeklerimin tamamını kestim hanımlar. En son burası sağlam olsun diye buraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizin boğaz kısmını böylece tamamladık hanımlar. Şeklimiz böyle. Şimdi tabanımızdan bu başlangıç yerlerinden ilmekler çıkartarak tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar, şeklimizi daha net görebilin diye bu aşamada burada tabandan ilmek çıkartırken normal misinalı şişlerimi kullanacağım. Bir diğer işini örerken yine bu uzun şişlerimi kullanmıştım. Dediğim gibi şekil düzgün görünsün diye. Yoksa ilmekler böyle tek şişte toplanınca patik şekli tam belli net görünmüyor, belli olmuyor. Bu yüzden hemen şuradaki düğüm atmıştım buraya. Önce burayı açıyorum. Bu ipimizi hanımlar videonun başında da demiştim. Taban yapımında kullanacağız diye hemen bu ipimin ucuna normal şu krem ipimi bağlıyorum. Şöyle düğümümü attım. Patiğimizi hanımlar tabandan buradan 105 ilmek olarak başlamıştık. 105 ilmek başladığım yerden şişlerime ilmekler çıkartarak yeniden 105 ilmek çıkaracağım. Şöyle sırasıyla ilk başlangıç yerine girerek ilmeklerimi çıkartıyorum. Şu ikinci ilmeğim. Bakın başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 3 oldu. Şu dördüncü ilmeğin burada da düğüm oluşmuş ama önemli değil. 4 oldu. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyorum. İlmek çıkartıyorum. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum hanımlar. Bu şekilde diğer uca kadar hanımlar kaç ilmek başladıysak o sayıda ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet hanımlar bakın 105 ilmek başladığım yerden toplamda yine 105 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyiz. Şöyle şişimi bir düzelteyim. Bu aşamada hanımlar bir sıra ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde. Hanımlar sıra sonuna kadar haroşa olarak ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düştü. Şimdi tabanımızı yapacağız. Tabanımızı yapmaya hanımlar bu orta kısımdan 7 ilmek ayırarak başlayacağız. Burun kısmından 15 ilmek olana kadar artıracağız. Dediğim gibi ilk başta 7 ilmek ayıracağız. 105 adet ilmeğimiz vardı şişimizde. 7 ilmek ortaya çıkınca geriye 98 ilmek kalıyor. 98 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca kenarlara 49'ar ilmek düşüyor. Hemen hanımlar başlayalım. İlk 49 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 49 ilmek ördükten sonra burun kısmından tabana başlayacağız. Yine haroşaya devam ediyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hani bu şekilde 10 ilmeğimizi ördüm. Toplamda 49 adet ilmeğimizi örelim gelelim. 49 adet ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi burnumuzdaki 7 ilmeğimizi daha öreceğiz. 49 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 ilmeğimi ördüm. 7 ilmek ördükten sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. O burundaki 7 ilmeğimi tekrar öreceğim. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Burun kısmı için ayırdığımız 7 ilmeğimi tekrar ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu aşamada yanlardan ilmekler alarak ortadaki ilmek sayısı artacak. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Şişimden 2 adet ilmeğimi keserek orta kısma ekliyorum hanımlar. Şöyle. Orta kısımda bu defa 8 ilmeğimiz oldu. 7 ilmekten sonra şişimden 2 ilmeği keserek ekledim. 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda. Bu defa orta kısımdaki 8 ilmeğimi öreceğim. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi de bu şişimden 2 adet ilmeğimi keserek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda bu defa 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. 15 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. İpim karşıda. Öncelikle ortadaki 9 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Ortadaki 9 ilmeğimi örüyorum. Şu 8, şu da 9. ilmeğim. Şişimden 2 adet ilmeği daha keserek örüyorum hanımlar. Şöyle. Yine bunu orta kısma ekledik. 9 ilmek vardı. 1 ilmek de keserek ördük. 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Şimdi orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Hep ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şişimden tekrar 2 adet ilmeğimi keserek orta kısma ekledim. 11 ilmeğimiz oldu. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ortadaki 11 ilmeğimi öreceğim yine hanımlar. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şişimden 2 adet ilmeğimi keserek örüyorum. Orta kısma ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmekleri saymaya gerek yok hanımlar. Tabanımız için olan ilmekler bakın ayrık bir görüntü var. Belli oluyor zaten. Yine buradaki 12 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 7. ilmeğim 8, 9, 10, 11, 12. Şişimden 2 adet ilmeği yine keserek örüyorum. Orta kısma ekledim. 13 ilmek oldu. 15 olana kadar devam edecektik. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabandaki 13 ilmeğimi öreceğim hanımlar öncelikle. 13 ilmeğimizi öreceğim. 12 ve 13. Şişimden 2 adet ilmeğimi keserek orta kısma ekledim. Orta kısımda bu defa 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 14 ilmeğimi öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ve tekrar şişimden 2 adet ilmeğimi keserek orta kısma ekliyorum. 15. Tabanımızda hanımlar artık 15 ilmek oldu. 15 ilmek üzerinden kesimlerimizi yapacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz yine. İpimiz karşıda olacak. Tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Bakın zaten tabanımızda olan bölümle kenar ilmekleri arasında şöyle ayrık bir görüntü var. Burada son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Yani 14 ilmeğimi ördüm. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alacağım. İkisini keseceğim. Bakın burada ayrık bir görüntümüz var zaten. Şu 14. ilmeğim. 15.yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 15 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı böyle ilerliyor. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ilk 14 ilmeğimi öreceğim. 15.yi örerken kesim yapacağım.
Şu 13. ilmeğim, şu da 14. Şu 15.yi örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Hanımlar, patiğimizin tabanı bu şekilde 15 ilmek üzerinden örülüp tamamlanacak. Biz bu işleme sağ ve sol şişimizde hemen bakın bu sağ ve sol kenarda şuralarda 3'er ilmek kalana kadar bu şekilde kesmeye devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizin kenarlarında ucunda 3'er ilmek kalana kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden keselim gelelim. Evet hanımlar, ben patiğimin tabanını bu şekilde 15 ilmek üzerinden ördüm geldim. Bakın her iki şişimin ucunda da 3'er ilmeğim kaldı. Bu aşamada artık hele şükür misinalı şişlerimden de kurtuldum. Şimdi hanımlar, burada bakın topuk kısmında kesimler yapacağız. Burada oval bir görüntü oluşturabilmek için. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanımda yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada bakın yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Şimdi ilk kesimimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şimdi hanımlar, tabanımda son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Tekrar kesim yapacağım. Bakın tabanımda son 4 ilmeğim kaldı. Bu öndeki 2 ilmeğimin ikisini keserek örüyorum. Yanında bir ilmeğim var, onu da ördüm. Tabanımdaki sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İlk kesimlerimizi yaptık. Yine ipim karşıda hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Şöyle bakın, tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Şimdi geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi yine keserek örüyorum hanımlar. Tekrardan tabanımda son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine kesim yapacağım. Bakın yine tabanımda son 4 ilmeğim kaldı. Bu öndeki 2 ilmeğin ikisini keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm ve sonuncu ilmeğimi örerken de şişimden bir adet ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Her iki şişimizin ucunda da birer tane ilmeğim kaldı. Son kesimimizi de yapacağız şimdi. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa şişimde son bir ilmeğim kalmıştı. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Şişimdeki bir ilmeğimle birlikte ikisini keserek örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar tabanımda son bir ilmek, son 4 ilmek, çok özür dilerim. Öncelikle ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Öndeki 2 ilmeğin ikisini keserek örüyorum hanımlar. Kesim yapmayı unuttum. Çok özür dilerim. Ardından tabanımda son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Yani şöyle öndeki 3 ilmeği de ördüm. Bakın burada son 4 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm ve son 2 ilmeğim kaldı. Sonuncu ilmeğimi örerken de kenardan ilmeğimi alıyorum. İkisini keserek ördüm. Böyle canımlar, şişimizde şu anda 9 ilmeğimiz kaldı. Artık patiğimizin bu arka bölümünü 9 ilmek üzerinden yapacağız. Arka bölümüne geçtik hanımlar. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 7 ilmeğimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şişimde 8 ilmeğim kaldı. Bu aşamada hanımlar, patiğimizin bu arka bölümü kenarlara eklensin diye sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek, bakın ilk kenar ilmek yerim bura. İlmeğin 2 kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 9 ilmeğim oldu. Yine geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu tarafta ilmek çıkartırken hanımlar dönüyoruz. Sağ taraftan ilmeğimizi çıkartırken ön yüzle çıkarıyoruz. Bakın kenar ilmek yerine giriyorum buradan. İlmeğimi çıkartıyorum. Yeniden 9 ilmeğim oldu. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeği keseceğim ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim şurası hemen. Buraya girdim, ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 9 ilmeğim oldu. Geri döndüm, yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son ikisini kesiyorum ve bu tarafta ilmek çıkartırken geri dönüyorduk ve ön yüzle çıkarıyorduk. Şöyle
Buradaki kenar ilmek yerine de giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 9 ilmeğim oldu. Patiğimizin arkası 9 ilmek üzerinden böyle yapılacak hanımlar. Bu aşamada karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerinden eşit ilmek çıkartalım. Hanımlar şu patiğimizin bu bölümünde ip geçişlerinde ilk ilmeğimizi örmüştük. Bu nedenle bakın buralarda ikişer tane kenar ilmek yeri görünebilir. Fakat biz burayı baz almayacağız. Biz burayı baz alacağız. Burada bir mor, bir krem, bir mor, bir krem kenar ilmek yerleri var. Burada bir tane mor kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyorsak karşıdan da yine bir tane ilmek çıkaracağız. Buradan bir tane krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyorsak karşıdan tam karşısından krem kenar ilmek yerine bir tane ilmek çıkaracağız sadece. Hani patiğimizin arka bölümünü simetrik düzgün bir şekilde örebilelim diye. Şimdi hanımlar biz bu işleme bakın şuraya ve şuraya kadar yani son kenar ilmek yerlerine kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar ben son kenar ilmek yerlerine kadar bakın patiğimin arka bölümünü 9 ilmek üzerinden ördüm geldim. Şimdi yine burada ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak kesim yapıyoruz. Bu da boğazımızı kestiğimiz ipimizin ucuydu. Bunu da yine ipin üzerinden atlatarak gizleyerek götürelim. Böyle bakın ikişer ikişer ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine şöyle sık iğne yöntemiyle batıyorum hanımlar. Bunu buraya sabitliyorum. Şöyle düzlüyorum. Bir tane de zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim hanımlar. Sonra patiğimize genel olarak bir bakalım nasıl oldu, nasıl etti. Şöyle sıkıştırarak gizliyoruz. İlmek aralarından geçirerek. Sonrasında patiğimiz ayağımıza giyince ipler çıkmasın hanımlar. Evet patiğimiz böyle oldu. Bakın gayet esnek ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Bir de öyle bakalım. Şöyle manken ayağımda yine 37, 38, 39 uyumlu. Baştan sona gördüğünüz gibi hanımlar iki şiş ile yapıldı. Gayet kolay, örmesi zevkli, hoş bir patik oldu. Evet bakın modelimiz böyle. Ayağımızı da giydirdim. Yanları, arka kısmı, tabanı çok rahat, çok güzel, hoş bir model oldu. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.